Herkese merhaba, benim adım Aziz Cem. Birkaç haftadır bir internet dizimiz var, onu yayınlıyoruz. Dönüş Yok isminde. Çok sık sorduğunuz bazı sorulara cevap vermek istiyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi hangi dövüş stili çalıştı? Filmi nasıl çektiğimizle ilgili sorular var. Film okuluna gidip gitmediğimle ilgili sorular var. Kaç kamera kullandınız, mekanları nasıl ayarladınız, işte helikopteri nereden buldunuz gibi. Bazen çok içten yorumlar geliyor. Bunlar için size çok teşekkür ediyorum. Ne demiştim ben? Herkese merhaba, benim adım Aziz Cem. Birkaç haftadır bir internet dizimiz var, onu yayınlıyoruz. Dönüş Yok isminde. Buna göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Bu hafta normalde final bölümünü yayınlayacaktık ama da erteledik ve final bölümü beklediğinize değeceğine inanıyorum. Instagram'dan, Facebook'tan, diğer sosyal medya platformlarından ve yorumlarda çok sık sorduğunuz bazı sorulara cevap vermek istiyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi hangi dövüş stili çalıştı? Birçok dövüş stili çalıştım bugüne kadar ama temelim Shotokan karate geleneksel. Ardından Shaolin Kung Fu, Wushu Kung Fu, daha detaylı bilmek isteyenler için Nanchuan Kung Fu, Wing Chun ve Jeet Kune çalıştım. Dövüş sahnelerinde yaptığım stiller ise genellikle karma, daha çok sinematografiyle uygun olan teknikleri seçtiğimiz için belli bir stilden söz etmek pek doğru değil. Dövüş sanatlarıyla ilgili bir soru daha var, ona da cevap vereyim. Kaç yaşında başladın diyenler var. 6 yaşında başladım arkadaşlar. O zamandan beri hem sporumu devam ettiriyorum. 14-15 yaşlarından itibaren de sinemaya ilgi duymaya başladım ve dövüş sanatlarıyla sinemayı bir araya getirmeye çalışıyorum. Bunun haricinde filmi nasıl çektiğimizle ilgili sorular var. Film okuluna gidip gitmediğimle ilgili sorular var. Kaç kamera kullandınız, mekanları nasıl ayarladınız, işte helikopteri nereden buldunuz gibi. Tekniklerle alakalı daha ayrıca seri bittikten sonra, yani bu dizi bittikten sonra kurgudan renge, görsel efektlerden işte dövüş koreografilerine kadar şartlar buna izin verirse A'dan Z'ye bu projeyi nasıl gerçekleştirdiğimle ilgili yazımından işte oyuncu belirlemeye kadar bölüm bölüm gerilla film yapımı hakkında bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Bunları anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu kısa tutmak için bunu şimdilik geçiyorum. Yeni bölümde, özellikle final bölümde sizi büyük sürprizler bekliyor. Bu sürprizleri beklediğinize değeceğine inanıyorum. Beni bir kez tuzağa düşürdün. Ama bu bir daha olmayacak. Bir başka soru, nerede yaşadığımla ilgili. Önce şunu söyleyeyim, İstanbul'da doğup büyüdüm. Üniversiteyi Türkiye'de okuduktan sonra değişim programıyla yurt dışına gittim. Ardından üniversiteyi bitirip mezun olunca yüksek lisans için gittim ve o zamandan beri yurt dışındayım. Şu anda size Amerika Teksas'tan sesleniyorum. Bugün doğum günüm dolayısıyla buraya geldim. Türkiye'ye sık sık gidip geliyorum. Şöyle bir soru var. Film yapımını nereden öğrendiğimi soran arkadaşlar var. 16 yaşında dublör olarak çalışmaya başladım. Türkiye'de, daha sonra Polonya'da, Almanya'da ve Amerika'da dublör koordinatörü, aksiyon yönetmeni ve dövüş koreografi olarak değişik görevler aldım. Dolayısıyla film setlerinde zaman geçire, ortamı gözlemleye, okuyarak, deneyerek, yanılarak film yapımı noktasında bu ürünleri ortaya çıkarabilecek aşamaya geldim. Tabii bir günde olmadı bu. Yıllar süren bir süreç. Ama dövüş sanatları ve sinema her zaman bir tutkum oldu. Dolayısıyla bunu çekmekten, dövüş sanatları ve sinemayı birleştirerek bunları yayınlamaktan, insanların beğenisine sunmaktan büyük bir keyif alıyorum. İkisi de benim tutkum. Her zaman dövüş sanatlarını beyaz perdede sergilemek gibi bir hedefim olmuştu. Sinema hızlıca değişiyor. Her şey online platformlara kayıyor. Dolayısıyla ben de bu duruma ayak uydurmaya çalışıyorum elimden geldiğince.
ders verip vermediğimi soran arkadaşlar var. Bu arkadaşlardan çok yoğun talep geliyor. Bir seminer yapalım, bir salonun varsa, bir yer varsa beraber çalışalım şeklinde. Ders vermiyorum maalesef ama zaman zaman Türkiye'ye geliyorum. Hem kendi kulübümü ziyaret etmek için hem arkadaşlarımı, ailemi görmek için. Yine Türkiye'ye geldiğim bir gün workshop düzenleyebiliriz eğer böyle bir talep varsa. Gönüllü olarak katılmak isteyenler gelir, sorularını sorar, öğrenmek istediklerini öğrenir. Ben de bilgim yettiğince cevap vermeye çalışırım. Sinemanın çok hızlı değiştiği bir çağdayız. Kalitenin artık farklı bir yöne evrildiği bir noktadayız. İnsanların bilet alıp sinemaya gitmediği, daha çok her şeyin çevrim içi platformlara dönüştüğü bir zamanda yaşıyoruz. Sinema benim her zaman tutkum oldu. Film yapımı özellikle zor bir iştir. Ben ve arkadaşlarımla birlikte bütçesiz olarak yapıyoruz. Dolayısıyla beğenip paylaşmanız önem arz ediyor. Bazen çok içten yorumlar geliyor. Bunlar için size çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar nasıl destek olabiliriz daha fazla diye soranlar oluyor. Tabii ki beğendiyseniz beğenerek, paylaşarak, abone olarak ve kendi sosyal medya sayfalarınızda paylaşarak büyük bir destek vermiş olursunuz. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok daha güzel projelerde, daha büyük yapımlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.